İnsanlık tarihi boyunca ev sadece taştan ve topraktan bir yapı değil, ruhsal bir sığınak ve toplumsal güvenin temel taşı olmuştur. Antik çağlardan bu yana bir yuva kurmak, hayata kök salmanın ilk adımı olarak kabul edilirdi. Ancak 21. yüzyıl bu binlerce yıllık tanımı kökten değiştirdi. Barınma artık sadece bir yaşam alanı değil, küresel piyasalarda alınıp satılan, algoritmalarla değerlenen ve devasa yatırım fonlarının portföylerini süsleyen bir finansal enstrümana dönüştü. Bu dönüşüm, özellikle geleneksel aile yapısının ve mülkiyetin bir hayat sigortası olarak görüldüğü bizim gibi coğrafyalarda, toplumsal hafızada derin izler bırakıyor. Bir zamanlar başını sokacak bir ev sahibi olmak, emeğin ve yılların karşılığı olan somut bir hedefti. Bugünse bu hedef, küresel ekonomik dalgalanmaların, arz-talep dengesizliklerinin ve dijitalleşen sermayenin arasında yeni nesil, ulaşılması güç bir ideale evriliyor. Duvarlar üzerimize sadece beton olarak değil, değişen ekonomik paradigmaların ağırlığıyla çöküyor. Barınma krizi sadece rakamlardan ve kira artışlarından ibaret teknik bir mesele değildir. Bu, aynı zamanda toplumsal dokumuzun en küçük birimi olan mahallenin sessizce çözülmesidir. Şehir bilimciler bir insanın doğup büyüdüğü çevreden ekonomik zorluklarla koparılmasını sosyolojik bir yerinden edilme olarak tanımlıyor. Bir sokağın sakinlerinin değişmesi sadece isimlerin değişmesi değildir. O sokağın ortak hafızasının, bakkalındaki sohbetin, camındaki çiçeğin ve nesiller boyu aktarılan komşuluk hukukunun silinmesidir. Peki neden bir eve sahip olmak bizim için bu kadar hayati? Bu sadece ekonomik bir tercih mi? Yoksa genlerimize işlenmiş bir güvenlik ihtiyacı mı? Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde barınma, nefes almak ve yemek yemekle aynı basamakta en temel ihtiyaç olarak yer alır. Tarih öncesi çağlarda bir mağaraya sığınan insanla bugün bir gökdelenin 20. katında yaşayan insan aslında aynı şeyi arıyor. Dış dünyadan izole, güvenli ve kendine ait bir alan. Ancak bugünün dünyasında bu biyolojik ihtiyaç karmaşık bir finansal labirente dönüştürüldü. İnsanın doğasında olan yuva kurma güdüsü artık sadece birikimle değil, küresel faiz oranları, Merkez Bankası kararları ve uluslararası emlak spekülasyonlarıyla belirleniyor. Yani biz sadece mülkümüzü değil, biyolojik bir hakkımızı da piyasa koşullarına teslim ediyoruz. Aidiyet duygusu yerini tekinsiz bir geçiciliğe bırakıyor. Sürekli taşınmak zorunda kalan veya mülkiyet güvenliğinden yoksun olan bireyler yaşadıkları şehre karşı bir yabancılaşma süreci yaşıyor. Manavıyla bağ kuramayan, sokağındaki değişimleri takip edemeyen insan toplumsal sorumluluk hissini de yavaş yavaş kaybeder. Sonuçta karşımıza çıkan manzara, içinden sadece insanların gelip geçtiği, duvarları olan ama ruhu eksilmiş, mekanik birer yaşam merkezine dönüşen metropollerdir. Dünya çapında yaşanan bu krizin arkasında konutun finansallaşması adı verilen devasa bir dönüşüm yatıyor. Eskiden bir ev inşa edilir, bir aileye satılır ve o aile orada yaşardı. Bugünse konutlar henüz temeli bile atılmadan dev fonlar tarafından satın alınan hisse senetleri gibi el değiştiren dijital varlıklara dönüştü. Dünyanın en büyük şehirlerinde binlerce evin ışığı hiç yanmıyor. Çünkü o evler barınmak için değil, serveti korumak ve büyütmek için birer kasa olarak kullanılıyor. Bu durum sokaktaki insan için arzın azalması ve fiyatların suni bir şekilde şişmesi demek. Şehirler içinde hayatın aktığı yerler olmaktan çıkıp sermayenin park edildiği otoparklara dönüşüyor. Bizler bu devasa finansal makinenin içinde sadece birer nakit akışı birimi olarak görülmeye başlanıyoruz. Dünya genelinde iktisatçılar yeni bir dönem tartışıyor. Neo-feodalizm. Orta Çağ'da toprağın mülkiyeti belirli ellerde toplanırken halk bu topraklarda yaşama hakkı için çalışırdı.
Günümüzde ise mülkiyetin tabana yayılmak yerine devasa uluslararası yatırım fonlarının elinde konsolide olması akıllara bu eski düzeni getiriyor. Konutun bir barınma hakkı olmaktan çıkıp bir yatırım aracı haline gelmesi orta sınıfın birikim gücünü zayıflatıyor. Eskiden maaşlı bir çalışanın 10-15 yıllık bir planla ulaşabildiği konut kredileri bugün pek çok metropolde matematiksel bir çıkmaz sokağa dönüşmüş durumda. Bu durum sadece bireysel bir başarı veya başarısızlık öyküsü değil, emeğin sermaye karşısındaki küresel değer kaybının bir sonucudur. Bankacılık sistemlerinin ve kredi mekanizmalarının bu yeni gerçekliğe göre şekillenmesi, bireylerin özgürlüğünü, bir ömür boyu sürecek borç yükümlülükleri ve kira sözleşmeleri arasına hapsediyor. Ekonomik zorluklar binlerce yıllık aile geleneklerimizi de değiştiriyor. Geniş, çok odalı ve kalabalık sofralı evlerin yerini verimlilik adı altında pazarlanan ama aslında birer zorunluluk olan mikro daireler ve stüdyolar alıyor. Genç nesiller bir aile kurmanın veya geniş bir evde yaşamanın maliyeti altında ezildikçe yaşamlarını tek kişilik kapsüllere sığdırmaya çalışıyor. Bu durum modern insanın gönüllü yalnızlığına değil, sistemin dayattığı bir mecburi izolasyona işaret ediyor. Öte yandan büyük şehirlerin merkezlerinde yaşanan bu yoğunluk bir tersine göç dalgasını da tetikliyor. Ancak bu göç bir sahil kasabasına yerleşme hayali gibi romantik nedenlerle değil, modern bir sürgün olarak gerçekleşiyor. Sanatçısını, memurunu, emeklisini, öğrencisini kendi merkezinde barındıramayan şehirler, kültürel üretim yeteneğini kaybederek birer ticaret ve bürokrasi vitrini haline geliyor. Küreselleşmenin getirdiği uzaktan çalışma ve dijital göçebelik gibi kavramlar bazı şehirleri dünya çapında cazip kılarken yerel halkın alım gücünü devre dışı bırakabiliyor. Geleceğin dünyasında bizi sadece yüksek fiyatlar değil, barınmanın tamamen dijitalleştiği bir düzen bekliyor olabilir. Akıllı şehir teknolojileri hayatımızı kolaylaştırırken barınma hakkının bir hizmet aboneliğine dönüştüğü senaryolar artık bilim kurgu değil. Eğer mülkiyet kavramı tamamen ortadan kalkar ve yerini kullanım hakkı protokollerine bırakırsa bireysel özgürlüklerin sınırı nerede başlayacak? Modern barınma krizi sadece bir inşaat veya ekonomi sorunu değildir. Bu toplum olarak nasıl bir gelecekte yaşamak istediğimizin sorusudur. Devlet kurumlarının şehir merkezindeki yoğunluğundan, uluslararası sermayenin konut piyasasındaki etkisine kadar pek çok faktör bu denklemi karmaşıklaştırıyor. Ancak nihai soru baki kalıyor. Geleceğin şehirleri içinde yaşayan insanların mı olacak yoksa sadece yatırım portföylerinin sessiz birer rakamı mı? Kendi dört duvarımızın içinde miyiz yoksa sadece geçici birer misafir mi? Ancak unutulmamalıdır ki tarih sadece krizlerin değil, bu krizlere karşı geliştirilen insan dehasının ve dayanışmanın da tarihidir. Bugün mülkiyetin elimizden kayıp gittiğini konuşuyorsak bu aynı zamanda yeni bir farkındalığın da başlangıcıdır. Dünyanın pek çok yerinde insanlar kooperatifleşme, yerel üretim ağları ve yaşanabilir şehir talepleriyle bu devasa çarkın dişlileri arasına umudu yerleştiriyor. Teknoloji bizi yalnızlaştırabilir ama aynı zamanda bizi bir araya getirecek araçları da sunuyor. Belki de çözüm daha büyük binalar inşa etmek değil, o binaların içindeki biz duygusunu yeniden keşfetmekte. Mahallemize, komşumuza ve en önemlisi barınma hakkımıza sahip çıkmaktır. Çünkü duvarlar ne kadar yükselirse yükselsin, o duvarların içini yaşanır kılan şey sermaye değil, insanın sönmeyen kök salma arzusudur. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin.